Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere su böreği yufkası nasıl yapılır, nasıl saklanır onu göstermek istiyorum. Elinizin altında her zaman hazır su böreği yufkasını kolaylıkla yapıp saklayabileceğiniz şahane bir tariftir. Mutlaka tarif defterinize eklemenizi tavsiye ederim. İlk olarak tarifimize hamurumuzu yoğurarak başlayalım. 10 adet büyük veya 12 adet küçük yumurta uygun bir kaba kırılarak alınır. Bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su, 1,5-2 yemek kaşığı tuz eklenir ve bir blender yardımıyla sıvı haline gelene kadar karıştırılır. İlk etapta 1 kilo un azar azar eklenerek orta sertlikte bir hamur yoğrulur. Toplamda 1 kilo un artı 1 su bardağına yakın un kullandım. Hamuru tezgah üzerine alarak orta sertlikte bir hamur yoğurmaya devam ediyorum. Evet, yoğurduğum hamuru bir hamur kesme aparatıyla 24 eşit bezeye kesiyorum. İlk etapta hamuru 4'e bölerek uzun bezeler haline getiriyorum. Daha sonra orta büyüklükte 24 adet beze çıkartarak yuvarlıyorum. Evet, bezelerimi yuvarladıktan sonra un serpilmiş bir tepsiye alıyorum aralıklı bir şekilde. Tekrardan üzerine un serpiyorum. Beş adet bezeyi tezgah üzerine alıyorum. Bolca unlayarak pasta tabağı büyüklüğünde teker teker açıyorum. Daha sonra aralarına bolca un serperek üst üste alıyorum bezeleri. 4 tane beze üst üste aldıktan sonra merdane yardımıyla yufkalarımı açıyorum. İstediğim büyüklüğe geldikten sonra tek tek yufkaları ayırarak oklava yardımıyla istediğim inceliğe gelene kadar inceltiyorum. Evet, fazla inceltmeden bu şekilde açmanız yeterli olacaktır. Orta kalınlıkta açtığım her bezeyi temiz sofra bezi üzerinde bekletiyorum. 25 bezeyi birden açtım. İsterseniz 4 taneyi bu teknikle açabilirsiniz veya bir bezeyi tek başına da açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o yöntemle yufkalarınızı açabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, tüm
bezelerimi açtım. Sofra bezinin üstünde beklettim bu şekilde. Ocağımın 4'ünü birden kısık ateşe getirerek sacımı önceden ısıttım. İlk yufkamı üzerine alıyorum. 20 saniye olacak şekilde arkalı önlü ilk yufkamı pişiriyorum. Daha sonraki yufkaları üzerine sererek tek taraflarını pişiriyorum. Bu teknikle 10 tane yufkayı üst üste pişirdim. Dilerseniz 24 tane bezeyi birden pişirebilirsiniz veya 5 tane ya da tek tek de pişirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Ben 10 tane olduktan sonra çevirmesi zorlaştığı için temiz bir sofra bezinin üzerine alarak tekrardan 10 adetlik gruplar halinde pişirmeye devam ettim yufkalarımı. Yufkaları pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi yufkaları fazla kurutmamaktır. 20 saniye kadar kısa bir sürede yufkalarınızı tek tarafını pişirmeniz yeterli olacaktır. Yaş yufkada yaptığımız gibi uzun süre pişirmiyoruz. Bunu daha kısa sürede pişirmemiz gerekiyor. Evet, 10 tane yufkayı pişirdikten sonra temiz bir sofra bezinin üzerine alıyorum ve sıkıca üzerini kapatıyorum kurumaması için. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Kalan yufkalarımı aynı teknikle ilk yufkayı her iki tarafını pişiriyorum. Daha sonraki yufkaların tek tarafını olacak şekilde pişirerek yufkalarımı bu şekilde bitiriyorum. Yufkaları açarken çok büyük açmamaya dikkat edin. Orta kalınlıkta açarsanız daha sağlıklı yufkalar elde etmiş olursunuz. Bu da önemli püf noktalarından bir tanesi. Ben kimini fazla büyütmüşüm. Pişirirken zorlandım. Gördüğünüz gibi kenarlardan taşma olduğu için çevirirken kaymalar oluyor. Aynı ebatlarda açmaya dikkat ediniz. Evet, tüm yufkalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi hazırlar. Yufkalarımı 4'e katlayarak üst üste alıyorum. Bu şekilde saklayabilirsiniz buzluğunuza atarak. Evet, katlıyorum tüm yufkalarımı ve buzluğa poşetini koyacak şekilde hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini katladım. Bir tepside su böreği yaptım. Bir sonraki videoda tarifine ulaşabilirsiniz. Dokuzlarlı grup olacak şekilde katlayarak buzdolabı poşetine alıyorum. En son büyük fırın tepsisi ebatına 9 adet yufka yeterli olacaktır. Evet, yufkaları 9'larlı grup haline getirerek fırın kağıdı arasına alıyorum. Bu sayede buzdolabındaki buzlanma veya çözülmede oluşan ıslaklık olmayacaktır. Bu da önemli püf noktalarından bir tanesidir. Fırın kağıdı arasına sardıktan sonra hava almayacak şekilde buzdolabı poşetine koyuyorum ve ağzını sıkıca kapatıyorum. Bu sayede buzlanma olmuyor. Evet, bir tepside tavada su böreği yaptım. Bir sonraki videoda
tarifine ulaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.